Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir tarif var. Çok güzel bir patlıcan yemeği yapacağım. Hem lezzetli ama aynı zamanda da görüntüsü çok güzel olan bir patlıcan. Şimdi böyle minik yuvarlak patlıcanlar buldum. Patlıcanlarımın iki ucunu kesiyorum. Ve yelpaze şeklini vereceğim yine. Şöyle patlıcanın her yerinden dilimliyorum. Hem çok lezzetli hem de görüntüsü çok güzel olacak. Misafir sofralarınızda da alnınızın akıyla keyifle sunabileceğiniz patlıcanlar. Patlıcanlarımızı yelpaze şekline verdik. Bütün patlıcanlarımı şimdi ben bu şekilde şekil vereceğim. Ve derin yağda kızartacağım. Bu arada yağımı da ocağıma koydum. Patlıcanlarımı yıkadım. Kurulayacağım, kızartacağım. Bunu da göstermiş olayım. Devamını ben kendim yapayım. Yağım kızı, patlıcanlarımı yağımın içerisine atıyorum. Güzelce arkalı önlü kızartacağım. Patlıcanlarımız bütün ve büyük olduğu için her tarafını çevirerek güzelce kızartıyoruz. İyice kızarmasına özen gösterelim. Kızaran patlıcanlarımı çıkartıyorum. Dediğim gibi patlıcanların her yerini sık sık çevirerek her tarafının güzelce pişmesini sağlayalım. Büyük olduğu için birkaç kere çevirmemiz gerekiyor her yeri. Evet arkadaşlar, 4 adet domatesim var. Domatesimi küp küp doğruyorum. Patlıcanlarım kızardı ve çıktılar. Bu da yemeğimizin sulu bölümünün sosu olacak. Bütün domateslerimi orta irilikte küp küp doğruyorum. 3 diş de sarımsağım var. Sarımsakların üzerine biraz vurup iri bir şekilde dilimleyeceğim. Doğrama işlemimiz bu kadar. Doğradığım domatesleri ve sarımsaklarımı tencereme aldım. Ocağımın altını yaktım. Bir 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Ve domateslerimi biraz öldüreceğim. Evet, gördüğünüz gibi domateslerim güzelce öldüler. Erimek üzere yumuşadılar. Şimdi ben 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Domatesimi de salçamı da birlikte kavuracağım. Bir 2-3 dakika kadar, salçanın kokusu çıkana kadar. Salçamı güzelce kavurdum. Şimdi 1,5 çay kaşığı kadar tuz koyuyorum. 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi kızarttığım patlıcanlarımı tencereme güzelce dizeceğim. Evet, patlıcanlarımın kafa kısımları ortaya gelecek şekilde çiçek gibi tencereme diziyorum. Çok da güzel bir görüntüsü oluyor. Çok da leziz oluyor. Dediğim gibi misafirlerinize harika bir yemek yapmış olursunuz. Patlıcanlarımı güzelce koydum. Şimdi kaynamış suyum var. Üzerine birazcık böyle bir 2-3 su bardağı kadar suyumu ilave edip kapağımı kapatacağım. Fokur fokur kaynadıktan sonra bir 15-20 dakika, 25 dakika kontrollü tekrar pişireceğim.
Evet arkadaşlar, yemeğim çok güzel pişti gördüğünüz gibi. Bir yarım saattir sosum da kaynıyor. Şimdi servis edeceğiz ama servis etmeden önce biraz maydanoz serpmek istiyorum üzerine. Evet arkadaşlar, patlıcan yelpaze yemeğimiz hazır oldu. Mis gibi koktu. O kadar güzel ki anlatamam size. Burada 2 adet patlıcan yelpazeyi arkalı önlü serdim. Eğer ki sofranıza ortaya koymak istiyorsanız bu şekilde sunmanızı tavsiye ederim. Ama tek kişilik tabağa koymak isterseniz de çok eğemiyorum. Suyu dökülecek çünkü. Bu şekilde servis edebilirsiniz arkadaşlar. Size kameradan dolayı çok iyi gösteremiyorum ama gerçekten çok güzel görünümlü oldu. Çok da lezzetli. Umarım denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.